Herkese selam. Lütfen kanalımıza abone olun çünkü buna çok ihtiyacımız var. Dizinin son bölümünde yaşananları ve yeni bölümde yaşanacakları anlatacağız. Dizinin özet bölümünü seyretmek istemeyenler videoyu ileri sarabilirler. Dizinin son bölümünde Orhun, Hira'nın kendisi hakkındaki aşk itirafını duymuştu. Bölüm Orkun'un çalışma odasında derin düşüncelere daldığı anda başlıyor. Orhun Hira'nın yalnız başına konuştuğu cümleleri duymuştu. O an Hira Orhun'u hala sevdiğini söyleyen cümleler kurmuştu ve Orhun da o cümleleri duymuştu. Orhun kendi kendine konuşarak Hira bana acıdığı veya korktuğu için değil beni sevdiği için bana yakınlık kurdu dedi. Orhun Hira'nın köşkten ayrılma sebebinin bir aşk yüzünden olduğunu anladı. Orhun'a göre Hira köşkten ayrılmakta haklıdır çünkü Hira'nın başına gelen her türlü belanın sorumlusu Orhun'dur. Orhun Hira'ya nasıl bir şekilde evlenme teklifi yapacağını düşünmeye başladı. Öte yandan Afife yatak odasındadır ve Orhun tarafından köşkten kovulduğu anları hatırlıyordur. O esnada odaya hizmetçi Sultan giriş yaptı. Sultan Afife'ye valizinizi hazırlamam gerekiyor, çünkü Orhun'un isteğine göre diğer köşke gideceksiniz dedi. Afife Sultan'a bağırarak onu odadan kovdu. Afife kendi kendine konuşarak oğlum beni bu evden nasıl kovabilir diyerek sitemde bulunuyordur. Ertesi sabah oldu. Hira köşkün bahçesinde bir bankta oturmuş gözyaşı döküyordur. Hira kendi kendine konuşarak Orhun bana bu kadar yakınken bu köşkte duramam dedi. Hira acı dolu aşk duyguları hissettiği için bu köşkten bir an önce gitmek istiyordur. O anlarda Orhun odasının penceresinden Hira'yı gözetliyordur. Orhun kendi kendine konuşarak Hira'ya evlenme teklifi yapmak isterim ama henüz bunun için çok erken dedi. Orhun Hira'ya geçmişte yaptığı hatalar yüzünden adeta yaralamış olduğunun farkındadır. O esnada hizmetçi Behiye Hira'ya bir tepsi kahvaltı getirdi ve onunla sohbet etmeye başladı. Hira, Behiye ile konuşurken Orhun'un kendisini pencereden gözetlediğini gördü. Orhan utandı ve hemen pencere kenarından çekildi. Behiye Hira'ya Allah senin kalbine ferahlık versin dedi ve oradan ayrıldı. Hira yaşadığı duygulardan kurtulmak için Allah'a dua etmeye başladı. Daha sonra Hira kahvaltı tepsisini aldı ve müştemilat odasına gitti. Diğer tarafta ise Ece'nin kıskançlık krizleri devam ediyordur. Ece Elif'i dövmeye kalkışırken Aziz Ece'ye bağırarak onu durdurmuştu. Ece Aziz'in bu davranışına çok kızdı ve odasına gidip ağlamaya başladı. Suzan ise Aziz'e Ece'den özür dilemesi gerektiğini söyledi. Aziz Suzan'a, Elif'e hiç kimsenin dokunamayacağını söylüyordur. Yine bu olayda en çok üzülen kişi yine Elif'tir. Aziz diğer odada bulunan Elif'in yanına gitti ve iyi misin diye sordu. Elif bu sefer Aziz'e açıkça sen de bana eskiden kızardın ne değişti diye sordu. Aziz Elif'e kısa bir cevap olarak artık sana kızmayacağım dedi. Ertesi sabah Suzan'ın ikna edici konuşmasıyla Aziz, Ece'nin odasına gitti. Aziz Ece'ye hata yaptığımın farkındayım ama Elif'in başörtüsüne dokunmaman gerekiyordu dedi. Aziz Ece'ye hatalıydın deyince Ece artık Aziz'in Elif'e aşık olduğunu anlamıştır. Ece erkek kardeşi Gürbüz'e Elif'in ölmediğini söylemeye karar verdi. Dakikalar ilerledi, Aziz ve Suzan büyük odadayken Ece odaya giriş yaptı. Ece, Aziz'e büyük bir hata yaptığını söyledi ve özür diledi. Ama bu Ece'nin sadece planının bir parçasıydı çünkü Ece Gürbüz'e gerçekleri anlatmakta kararlıdır. Saatleri ilerledi ve Ece gizlice telefonla Gürbüz ile konuştu. Ece Gürbüz'e acilen Aziz'in evine gelmesini söyledi. Ece her şeyin kendisi tarafından yapılmadığının anlaşılmasını istiyordur. Bu sebepten dolayı Ece evin dış kapısını gizlice kilidini açtı. Ece'nin planına göre Gürbüz aniden Aziz'in evine giriş yapacak ve Elif'i görecektir. Evin büyük odasında Ece Aziz'e sarılmaya ve ona yakınlık kurmaya çalışıyordur.
O dakikalarda Gürbüz Aziz'in evinin kapısına geldi ve kapının açık olduğunu fark etti. Gürbüz sessizce eve giriş yaptı ve büyük odada Aziz ve Ece'nin konuşmalarını duymaya başladı. O anlarda Ece Aziz'e artık bir sevgili olduğumuzu Gürbüz'e söylememiz gerekiyor dedi. Gürbüz, Aziz ve Ece'nin gizlice sevgili olduklarını anladı. Gürbüz bağırarak büyük odaya giriş yaptı. Böylece Ece'nin asıl planı Aziz ile olan ilişkisinin Gürbüz tarafından bilinmesini sağlamaktır. Diğer tarafta ise Hira ve Sahra bahçede bir taş arayışındadırlar. Sahra en sevdiği taşını kaybetmiştir. Sahra Hira'ya taşımı bisikleti aldığım depoda belki düşürmüş olabilirim dedi. Hira tek başına depoya gitti ve taşı aramaya başladı. Hira Sahra'ya ait olan taşı buldu ama yerde daha önceden yırttığı fotoğrafları da gördü. Hira'nın yırttığı fotoğraflar Orhun'la evlendiği anda çekilmiş fotoğraflardı. Hira yırtılan fotoğrafları alıp incelerken duygusal anılar yaşamaya başladı. Hira fotoğrafı kalbine değdirdi ve ağlamaya başladı. Hira kendi kendine konuşarak her şey parçalanmışken bulaşanlara nasıl dayanacağımı bilemiyorum dedi. Hira yırtılan fotoğrafı odasına götürdü ve incelemeye devam etti. Hira içinden konuşarak bu fotoğraf parçalarını neden getirdim ki dedi. Hira o an Orhun ile evlendiği anları hatırladı. O anlarda Orhun Hira'ya bizim kalplerimiz artık mühürlendi demişti. O esnada Orhun odaya giriş yaptı ve Hira heyecanlandı. Orhun Hira'ya artık saklama her şeyin farkındayım dedi. Orhan Hira'ya sen de beni seviyorsun hala dedi. Hira adeta şok geçirmiş gibi öylece Orhun'a bakıyordur. Orhan bir eliyle Hira'nın yüzünü okşamaya başladı. Orhun Hira'yı kendine çekti ve ona sarıldı. Hira Orkun'a hiçbir tepki vermedi ve ikili birbirlerine sıkıca sarıldılar. Hira'nın bu güzel hayalini bozan kapının sesi oldu. Odaya Orhun giriş yaptı ve Hira hemen yırtılan fotoğrafları sakladı. Orhun Hira'ya birazdan annem köşkten ayrılacak dedi. Hira Orhun'a bu hamle pek de iyi sonuçlar doğurmayacak dedi. Orhun Hira'ya annemin diğer köşke gitmesi hem bizim için hem de onun için daha iyi dedi. Orhan odadan çıkacağı esnada Hira elinde tuttuğu fotoğrafın bir parçasını yere düşürdü. Orhun yere düşen fotoğraf parçasını gördü. Orhan Hira'ya hiçbir şey demedi, Hira da yere düşen fotoğraf parçasını almadı. İkisi de o anlarda sadece donmuş gibilerdir. Orhun hiçbir şey demeden odadan çıktı ve bahçede derin düşüncelere dalmaya başladı. Orhan kendi kendine konuşarak Hira acaba o fotoğrafı yeni mi yırttı yoksa fotoğrafı birleştirmeye mi çalışıyor dedi. Hira'ya göre Orhun yere düşen fotoğrafı görmedi. O esnada Orhan'ın yanına Sahra geldi. Sahra Orhan'ı görünce sevindi ve onunla vakit geçirmek istedi. Orhun ve Sahra bahçedeki koltuklara oturup sohbet etmeye başladılar. Sahra Orhun'a yine bir kampa gitmek istediğini söyledi. O esnada Hira ikilinin yanına geldi. Hira Sahra'ya Orhan Bey'in işi vardır onu meşgul etme dedi. Sahra şaşkın bir şekilde Orhun'a sen neden bu kadar çok çalışıyorsun ki dedi. Orhun Sahra'ya büyük olmak demek çok çalışmak demek dedi. O güzel anları bozan Afife'nin gelmesi oldu. Orhun Afife'ye vedalaşmaya mı geldin dedi. Afife Orkun'a vedalaşmayacağım çünkü ben hiçbir yere gitmeyeceğim dedi. Afife Orhun'a bu köşkü dul bir kadın ve çocuğa bırakmayacağım dedi. Hira hemen Sahra'yı kucağına aldı ve odasına götürdü. Afife Orkun'a savaşmam gerekiyorsa savaşacağım evimi ve ailemi o kadına kaptırmayacağım dedi. Orhun Afife'ye kararım kesindir gideceksin dedi. İkilinin karşılıklı bağırışlarını Hira ve kızı endişeli bir şekilde duyuyordur. Orhan, Afife ile daha fazla tartışmamak için çalışma odasına gitti. Afife kendisi için hazırlık yapılan diğer köşke şimdilik gitmedi. Hira ise kızıyla birlikte odasındadır ve kızını uyutmaya çalışıyordur. Sahra Hira'ya o yaşlı teyze neden bizi bu evden kovmak istiyor, o teyze bizi neden sevmiyor dedi.
Hira Sahra'ya sen şimdilik bunları düşünme uyumaya çalış her şey çok güzel olacak dedi. Dakikalar ilerledi Orkun çalışma odasındayken odaya Erhan elinde bir mektupla giriş yaptı. Erhan Orhun'a Taşkın'dan size bir mektup getirdim dedi. Orhun mektubu açtı ve mektubun içerisinde bir cep saati ve bir not kağıdı çıktı. Taşkın Orkun'a şu şekilde bir not bırakmıştır. Biliyorum beni arıyorsun ama bir gün kesinlikle karşılaşacağız ama sen bu zamanı bilemeyeceksin. Her an karşına çıkabilirim çünkü bana ait olan şeyleri senden alacağım. Orhan Taşkın'dan gelen mektuba çok öfkelendi. Bir yandan Afife'nin Hira'ya zarar verme isteği diğer yandan Taşkın'ın Hira ve kızına zarar verme çabaları Orhun'u korkutuyordur. Orhan kendi kendine konuşarak hiç kimse Orhan Demirhanlı'nın ailesine zarar veremeyecek dedi. Orhun içinden konuşarak Hira ile evlenmek zorundayız dedi. Dakikalar ilerledi Hira ise kızını uyuttuktan sonra köşkün bahçesinde hüzünlü dakikalar yaşıyor ve ağlıyordur. Hira içinden konuşarak ne gidebiliyorum ne de burada kalabiliyorum dedi. Orhun bahçede yürüyüş yaparken Hira'nın ağladığını gördü ve Hira'nın yanına gitti. Orhun eliyle Hira'nın gözyaşlarını sildi. Orhan Hira'ya ben artık sizlerin ağlamasını istemiyorum dedi. Orhun Hira'ya bunu durdurmanın tek bir yolu var benimle evlen dedi. Hira şaşkın bir şekilde Orhun'a bakmaya başladı.